Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Aklındaki kişi adım atacak mı? Ne gibi bir gelişmeler olacak? Karakter analize de dahil olmak üzere detaylı bir keyifli açılım yapacağız. Hanımlar, beyler, çaylarınız, kahveleriniz hazırsa akışta anlık neler varmış bunlara bakacağız. Kolektif bir yorumlama olacaktır. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al, uymayanları evrene sevgiyle geri iade edebilirsin. Canlar, hoş geldiniz. Ülkenin, dünyanın neresinden izliyorsanız hepinize sevgiler, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar, enerjilerinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz efendim. İyi ki geldiniz, iyi ki birlikteyiz. Hadi bakalım, kolektifin enerjisine açılım yapacağız. Yani %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyanları sevgiyle al, uyumayanları da evrene iade edebilirsin. Kolektif açılım herkese uyabilecek, ortadan konuşan bir durumdur. Sana özel danışmanlıkları bireyselden alabilirsin. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım tarot kartları nasıl bir rehberlik yapacak? Bir de bunlara göz atalım. Dediğim gibi anlık enerjiye bakarken birazcık karakter analizi de yapabiliriz. Kartlar bizi akış ne yöne çekerse biz de onların rehberliğini, aracılığını yapacağız efendim. Evet, devam edelim. Teslimiyet, masumiyet ve güven. Ne oluyor? Ne oluyor? Yine iki arada bir derede kalma durumu var. Yani o malum kişinin böyle şu anki ruhunun röntgenini çekerek başlayalım dedim ama yani şu alev kartlarının reklam değil, işbirliği değil. Yani baktığımda ortalık cayır cayır yanıyor. Hem ilişkinin anlık enerjisinde teslim olmak istiyor, güven durumunu iki tarafında bir kere sarstığı aşikar hayat. Sanırsın yani buzdolabından bir heykel var karşında. Hem gelip de böyle şımarmak istiyor, naz niyaz yapmak istiyor ama, gelememesinin, adım atmamasının anlık enerjilerde bir, eee, güven probleminin olduğunu gösteriyor bize. Karşımızda diyorum ya, sanki bir heykel var, bir mantık abidesi var. Yani Mehtap abla aslında kartlar diyor ki yani yanılıyorsun diyor. Onun içinde sönmek bilmeyen, bastırıldıkça da diyor bambaşka bir yöne evrilen bir durum var diyor. Hem karşı koyamıyor, senin yanına doğru uzanmak, senin yanına doğru gelmek istiyor ama sanki hem içindeki o şımarıklık volkanını bastırıp dışarıya da aslında, aramızda güven problemi var. Ben sana güvenmiyorum ya da sen bana yeteri kadar güvenmiyorsun diye sanki blokajlar koyan bir, karakter varmış gibi hissettiriyor bana. Karşı taraf ya da sen güven konusunda hüsrana uğramış olabilirsiniz. Birbirinizi belki de öyle şeyler yaşatmışsınızdır ki, sarsıldığı için bu aradaki güven duvarları hep o şekliyle, yıkık dökük şekliyle de kalmış olabilir. Yani hevesiniz de kaçmış olabilir. Karşı taraf belli ki bazı şeyleri boyun eğiyor. Bazı şeyleri, boyundan büyük işlere kalkıştığı için de arada bir sessizlik durumu da yaşatıyor olabilir iki tarafa da. Belki kontrolü kaybetmekten, öyle böyle meşhur böyle bir mantığı vardır ya, duygularıma yenik düşmek istemiyorum, işte her şeyden çok çekiniyorum ama sosyal böyle belki de medyasına baktığında böyle her şey çok güzel, her şey harika, mutlu, işte işinde gücünde çok stabil, belki de sana karşı hiç umurumda değilsin gibi de bir enerji de veriyor olabilir. İşte anlık enerjisinde kim bu insan diye baktığımda bambaşka bir dünya çıkıyor işin içinde. Acaba ne yapıyor diye içten içe böyle kendini yiyip bitirdiğin zaman, illaki böyle sanki aradığında kusur bulan bir kişiymiş gibi hissettiriyor işin açıkçası. Dışarıya baktığında dedim ya, işte, sanki böyle hep her şey harikaymış gibi gösteren ama işin aslında bambaşka şeyler olan durumlar var. Yani bu kişi şöyle kenarıya bir çekilse, bir konuşulsa kendine gelir mi? Bence birazcık kendine gelebilir. Derken ay kartının da gelmesi işin enteresan tarafı. Şu kamera açısını da bir bakayım, düzelteyim hemencecik. Kafası çok karışık bunun ya. Vallahi billahi bunun kafası çok karışık.
Bu temiz bir, sopa yesek kendisine gelir de neyse. Tabii ki de şiddete karşıyız. Kim dedi onu? Kim dedi onu? Şimdi, yani, bunu karakter analizine baktığın zaman da, böyle, her şeyin en harikasını planlamaya çalışan, her şeyin ustalığını yaşayan, mantık durumlarından çok yararlanan, çalışkan olan bir karaktermiş gibi geliyor ama bunun hayatında öyle böyle olaylar kaçmamış, fırsatlar kaçmamış. Yani, giden kısmetlerin dili olsa da konuşsa, o kadar, böyle, takıntılı, kendi dünyasında yaşayan bir karakter ki sanki böyle hep böyle başkalarını mutlu etmekten zevk alıyormuş gibi gözüküyor ama manipüle durumunda çok farklı durumlar var. Şimdi kupa yedilisinde diyorum ya birazcık ahlak dışı, arkadaş çevresi olabilir ya da, akıl veren akıl hocaları vardır. Bir mücadele durumları vardır ve birazcık dış faktörlerin, ilişkiye ya da bakış açısına kötü etki, ediyor diyebilirim bu alanda. Ailede, iş hayatında, dost hayatında sürekli bir bencilce hareketler yaşattığını söyleyebilirim. Yani kendi istediğini tam olarak bilmeyen, hayatında olan insanları da aslında ziyan eden ve, bu durumu da aşırı benimseyen bir kişi diyebilirim. Dışarıdan çok neşeliymiş gibi gözükebilir. Hep böyle, eğlenceli alışkanlıkları vardır. Bunlar böyle, üstün görülecekmiş gibi düşünebilir ama, farklı bir durumda bu kişi. Çünkü çok geniş bir hayal gücü olabilir. Hesap kitaplamalarda, nasıl diyeyim, çok güçlü olabilir. İş konusunda çok başarılı olabilir ama işin enteresan tarafı merkez kartlarına geldiğimde hep böyle, ağzının sütten yandığından dolayı yoğurdu üfleyerek yiyen bir karakterimiz var karşımızda. Sağlamlığa inanan bir kişi ama hayatı çok da dikiş tutmuş gibi hissettirmiyor işin açıkçası. İşte, merkez durumlara baktığımda, hani, diyorum ya, enerji ne kadar yüksekse bir yönden de her şey o noktadan kırılır. Yani, direksiyonun başına geçebilir misin, geçemez misin? Çünkü burada bir ay kartı var. Şu an yaşadığı durumlar hep bir kafa karışıklığı var. Acaba, gerçekçi olmayan şeylerin peşinden mi gidiyor dediğim zaman hep diyorum ya, belki de o güven sağlayamadığı nokta sensin. Sana güven vermiyor bu kişi. Hayatın akışına o kadar kendini teslim etmiş ki sevgi duygu durumları temelinde var bu kişinin ama ve lakin kılıç kralı, kraliçesi için diyoruz ya, yani, bu bir ayağa kalkarsa hepimizin canını okur bu kılıç hatunu. Olgundur ve hesap vermek zorunda olduğum bir karakterdir. Burada belki de dişil enerji bir hesap kitap istiyor olabilir. Ama karşıdaki anlık enerjilerde öyle bir durum yaşıyor ki sanki elini kolunu bağlıyor. Ne olursa olsun şu an bir hüsran içerisindeyim. Her şey kontrolümden çıktı. Maskem düşerse diye endişeleniyorum diye bazı kaçış planları, hüzün içerisinde. Bir taraflarını çok fazla baskılıyor. Bir tarafı da, dışarıya çok güçlü imajını vermeye çabalıyor diyebilirim. Belki, yani, değnek kralı da tutkuyla yaklaşmak isteyen, yani, seni, herhangi bir karakter olarak görmeyen, daha çok böyle ten uyumuna inanan bir yapısıyla değerlendiriyor olabilir. Şu anki enerjisinde hem sana karşı inanılmaz bir arzu, tutku besliyor hem de bu tutkunun onu savunmasız bırakmasından da, sürekli zihninde seninle pardon, düşüncelerin olması onu, alt üst ediyor. Belki bambaşka bir yoğun durumlar var. İlgilenmesi gereken farklı branşlar olabilir ya da işi gücü olabilir. İlgilenmesi gereken anne baba gibi, kardeşler gibi durumlar olmuş olabilir. Bunlardan dolayı merkezinde sen olunca da allak bullak olan bir kişi. İşin açıkçası tam birbirinize uyumlanan enerjiler içerisinde olmadığınızı söyleyebilirim. Fakat işte derler ya zaten altı üstüne geldiğinde hayatın belki de tadı oradadır. Bu uyumsuzluk içerisinde birbirinize destek çıktığınız alanlar, noktalarda farklılık yaratıyor diyebilirim. Kişi şu an yoğun bir şekilde ya başaramazsam, kendi özgürlüğüm, kendi hayatım gibi durumlar çünkü beklentisini karşılayamazsa rezil olacak gibi bir durum var. Evlenmiş, boşanmış bir karakter olabilir ya da, flört durumun olabilir. Yakın süreç içerisinde bazı blokajlar yaşamış olabilir bu kişi. Hep böyle bir,
Yani, "Ben çok yaralıyım, çok yorgunum, artık ne yapacağımı da bilemiyorum." diyen, böyle, sürekli üzerinde baskı olduğunu söyleyen, stresi çok fazla, işte, yükün çok fazla olduğunu söyleyen, birazcık prenses enerjisine çekilen bir karakter de olabilir. Eril dişil ayrımı yapmıyorum. Bu bambaşka bir durum ama sistemin çöktüğünü görüyoruz. Neden? İşte, dışarıda çok güzel, aslında görünen bilinç arketiplerine baktığımız zaman farklı enerjiler veriyor ama iç dünyasına baktığımız zaman da, yani, seçeneklerim çok fazla, gelgitler yaşıyorum, birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Evet, birlikte harika zaman geçiriyoruz ama bilinç altyapısına bakar mısın? Ay kartı var burada ve kupa yedilisi. Kupa yedilisi birazcık böyle tehlikeyi getirebilir. Burada mücadele edilebilecek bazı alışkanlıkları vardır, bencillikleri vardır. Ahlak dışı alışkanlıkları ya da gittiği noktalar vardır. Bu noktada, senin kafanın karışması çok normal olabilir. İkiyüzlülük diyemeyeceğim buna. Bu alanda kendisini nasıl düzenleyebilecek, nasıl temiz kalması gerektiğini de daha idrak edemeyen ama dışarıdan da kahramanmış gibi gözükmeye çalışan birisi var. Ona sorarsam ben bu hayatı böyle getirdim, böyle, süregelir devam ederim diyen fakat iç dünyasında suçu olmayan belki de taraf sensin, belki de taraf bu taraf. Hep böyle birbirinize inanmadığınız, güvenmediğiniz, sadakat duygusunu tam olarak hissedememe ama tam noktasında da böyle iç dünyanda böyle, her ne kadar ben artık darbe yemiş olsam da ilerlemek istiyorum ve bu birlikteliği yaşamak istiyorum düşüncelerinde de 2 tarafta da var. Ya, peki benden sakladığı ne var Mehtap abla? Neden bu gizem, ne bu sessizlik diye, düşünüyor olabilirsin. Bir de onlara bakalım hayatım. Neler söyleyecek? Yani hem bu durumda çıkamıyor teslimiyet durumunda hem de ilerleyen süreçte de, eee, güven konusunda da gem vurabilecek bir potansiyelde olduğunu görüyoruz. Gelelim o en can alıcı, sizleri huzursuz eden, sizleri uykusuz bırakan, aman Allah'ım, böyle, neden hiçbir şey söylemiyor bu, işte, kadın ya da adam, neden bu kadar sessiz dediğiniz o en egzantrik noktaya geldik. Üzüntü kartı geldi. Şimdi bir belirsizlik mi, korku mu? O frekansı bir bakalım. Üzüntü, adalet, içe dönüş. Yani, bu kişi sizi üzüp çekip uzaklaşmış da olabilir. Kendisininle iletişimin kesilmesini de sağlamış olabilir. İlahi adalet bu noktada geldiğinde zaten diyor ki, bir yere varmak istediğin yerde doğru yere, yani kendine uğramak. Çok hızlı gitmiş olabilir ilişkiniz. Birdenbire alakasız, kişiler hayatınıza girmiştir ya da acılar çekmişsinizdir vesaire gibi durumlar. İşte o noktadaki gizem, ulaşılmazlık noktası aslında karşı tarafında bir üzüntü yaşadığını bize kartlar söylüyor hayatım. Çünkü ilahi adalet bazen de, haksızlığa vardığınızı ya da kendi tarafından haksızlığa uğratıldığını düşündüğünü ve bunu iletişimle, görüşmeyle size aktarabilecek potansiyelinin olduğunu bize kartlar söylüyor. Çünkü artık bir şeylerin farkına varış var burada içe dönüş kartıyla. Şu kameranın odak noktasını da ayarlayalım. Değnek şövalyesi. Özgürlüğüne hem düşkün hem de yardıma ihtiyacı olduğu noktada merakından dolayı da çok ilerleyemeyen bir ilişki tarzı. Sana muhtaç olduğunu söyleyebilirim. Bak, tılsım onlusu da geldi bu alanda. Şimdi bir, ailesel mevzular olmuş olabilir ya da birbirinizi artık o kadar aile gibi tanıyorsunuzdur, öyle görüyorsunuzdur ki, eee, bir bütünlük içerisinde olduğunuzu da söyleyebilirim. Birazcık zamana ihtiyaç var mı bu noktada bilmiyorum ama neyi biliyorum biliyor musun? Tılsımlar çok fazla geldi. Değnek üçlüsü. Peki. Şimdi çok
hızlı, basit bir şekilde bunları yorumladığım zaman içime gelen hissiyatla bağlantılı şu var. Karşı taraf şimdi tılsım enerjisi, Oğlak, Boğa, Başak deriz. Bunları koyduk kenarıya. Güvenlikle bağlantılı, sağlıkla bağlantılı alanları verir bize ve birazcık da, maddiyat dediğimizde ne vardır? Hani, duygusal olarak geldiğimizde bir çıkarcılıkla bağlantılı durumlar vardır. Burada gizem sakladığı nokta eğer bununla bağlantılıysa aranızdaki diyalog birbirinize yakınlaşma potansiyeli, isteği olmuş olabilir. Lakin hep böyle bir şövalye, prensler enerjisi geldiği için de diyorum ki sana karşı çok tecrübeli değil. Kendisinin ne diyordu zaten? Bir güven durumu var. Tam olarak açamadığını, kendisini tam teslim etmediğini aslında idrak ediyoruz. Belki de, bir şeylerin yoğun tutkusuyla başlamış olabilir ve ilişkin hiçbir yere gitmeden öyle ortada kalmış da olabilir. Fakat bir netliğe doğru giden bir durum olabilir. Belki de aile, engel oluyor olabilir ya da dediğim gibi, bir yasak aşk üçgeni vardır, duygusal yaralanmalar vardır. Kaçış noktası sensindir bu kişide ve şu an durumdan çok fazla hoşnut olmasan bile artık bir plan, proje içerisine de girmiş olabilirsin. Değnek, üçlüsünde Güneş Koç'ta, önceki videomda şunu görmüşler, söylemişler. "Mehtap abla, hayır Jüpiter şurada." diye. Ben genelde, astroloji çok dallı budaklı, bunu çok uzun, eğitim alınacak bir durum. Oraya saygı duyuyorum. Tabii ki de, işte, zaman zaman ben de Solarfy diye, bir astroloji uygulaması var. Onu kendim için kullanıyorum. Lakin orası benim branş alanım değil. Oturduğum zaman evet, çok güzel analizler yapabilirim, kendimce yorumlayabilirim vs. Güneşin an itibariyle hangi gezegende olduğunu bilmem için oturup da, işte, kendime bir harita çıkartmam lazım, onu yorumlamam lazım. Ama, videoda bahsettiğim durum, işte, atıyorum Değnek üçlüsünün Güneş Koç'ta, dekanda olduğundan bahsediyorum. 31 Mart 10 Nisan arasından bahsediyorum ve olgunluktan, ticaretle bağlantılı durumlardan bahsediyorum. Belki de tatilde bir aşk durumundan mütevellit tanışmışsınızdır. Bu zamana kadar, süregelen bir diyaloğunuz da olmuş olabilir. Oraya da ayrı bir diyalogla geçelim. Yani, bu kişinin senden gizlediği, sakladığı bir şey var mı dediğinde bana nedense, sana haksızlık ettiği ve artık bununla adalet kartıyla bir yüzleşmeye doğru gittiğini ve sana karşı haksızlık yapabiliteliğinin sorunlarıyla yüzleştiğinin enerjisi çok fazla geliyor. Bu kişi çok böyle lay lay lom bir karakter olmayabilir. Sana çok güçlü tarafını gösteriyor olabilir hayatım. İşbirliğine açık bir karakter olabilir ama bunu yardım olarak senden istemiyor olabilir. Ya da bir iş birlikteliğiniz vardır. İş yerinde görüştüğün bir partnerin olabilir. Kafana soru işaretleri getiren bir karakter olabilir ama ve lakin bu kişinin geçmiş hayatında, yani geçmiş hayatında dediğim yani sen hayatında değilken bir aile mevzusu da olmuş olabilir bu kişinin. Merkür Başak'ta. Kartın özelliğinden bahsediyorum. Aileyle alakalı desteksel durumlar mevcut diyebilirim. Bu alanda daha güçlü bir renkler arayış içerisindeyim. Burada bir iş olmalı diye böyle şüpheye de düşmüş olabilir. Sana böyle bir derinleşmeyen, iyileşmeyen bir güvence durumu, problemi de yaşamış olabilir. Karşı taraf, belki de sen hayatlarınızda hangi frekanslarda hüsranı yaşamış olursanız olun, bana şöyle söyleyeyim, bu kişi net bir enerjiyle görünmüyor. Sen daha saf bir nasıl diyeyim, sevgi enerjisi içerisindesin. Daha net bir hayat yaşayış tarzı içerisindesin. Senin o temiz sevginle alakalı, hani, böyle bir kuşku duymuş olması, belki de ilişkiyi bir tuzak olarak gibi de görme ihtimali de olabilir ama ve lakin, işte, alev kartlarının alev alev yanmasının sebebi de aslında biraz buradan geliyor. Yani karşı taraf her ne kadar mevcut duruma üzülmüş ya da seni üzmüş olursa olsun adalet bu noktada geldiğinde içe dönüş ister istemez yaşanır ve bu onun kolay kolay atlatamayacağı ve arkadaşlar hepimiz de onu küçümseyebileceğimiz bir alana girmiş diyebilirim. Neden?
Eğlenerek anlatıyorum. Çok ciddi yorumlar beklemeyin benden. Çünkü dediğim gibi hayatta böyle bir 20-30 dakikalık bir güzelliğimiz var. Bunları da güle eğlene yorumlayalım istiyorum. Karşı taraf senden teselliyi, şifayı bulurken aslında gerçekleşti, yüzleştiği bambaşka bir durum var. Karşıdaki kişi Kılıç Prensi'nin enerjisi çok meraklıdır, stalklayan bir enerjidir. Sana hep böyle sabır çalıştıran bir alan oluşturmuş olsa da karşı taraf böyle senin eskiden verdiğin tepkileri vermediğin için ya şimdi neden acaba sustu? Neden işte hani bana mesaj yazmadı? Önceden bana sinirlenirdi, bağırırdı, kızardı vesaire. Hep sanki böyle hissiyat olarak da enerjiyi çok sıkıştırmış. Sanki böyle sosyal medyadan oradan buradan dedektif gibi seni takip ettiğinin enerjisiyle yüzleşiyor ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Tılsım prensi her zaman yoğun tutkuyla hareket eder ve pratik bir şekilde olmaz bir imkanla beraber hareket etme potansiyeli çok yüksektir. Yani öyle sıkışıktır ki durum. Mesela bir teklif gelir, bir mesajla, bir işte aramayla vesaire. O anda bazı planları, bazı görüşmeleri öyle bir iptal edersin ki gidersin bir kahve içersin onunla. Gidersin bir yemek yersin. Hayatının bütün rengi değişir. İşte gizemli tavırlar karşı tarafın bu kadar dengesiz olması, senin üzerindeki etkisini kaybetmemek için olduğunu, bir çabalar sarf ettiğini söyleyebilirim ama net bir paylaşım yapmaya yüzü yok. Sürekli değnek üçlüsü de tamam artık siz belli bir aşamaya geçmişsiniz. Artık bir birlikteliğiniz daha uyumlu bir hale gelmiş ama şu an bir plan proje içerisinde. Yani karşıdaki kişi böyle ulaşılmaz hayaller içerisinde falan filan düşünme. Çünkü onun içinde şu an içe dönüş durumu var ya, şüphe tohumları var. Hep aklında, zihninde acabalar var. Seninle paylaşmaya bazı şeyleri yüzü olmayabilir. Çünkü biliyor yani böyle kenardan o maskeyi böyle indirirse senin karşında tüm gerçekliğiyle, tüm zayıflığıyla kalacak. Buna da böyle sessiz sedasız kalarak tolere etmesi onun için yapılacak en net şey diyebilirim. Yani tamam senin sabrının taşmış olması ihtimal dahilinde ama kısacası tatlım senden sakladığı şey senin ona olan sevginden çok onun sana olan gizli, derin ve korku dolu bağımlılığı diyebilirim hayatım. Ve sana da net olmadığı için içten içe de büyük de bir pişmanlığı olduğunu hissettiriyor bana. Bu kişinin ciddi anlamda tutkularıyla hareket etmesi, umarım kamera hemencecik kendine gelir. Hı. Kendisine tutkularıyla hareket etmesi ve pişmanlığı da acelesinden kaynaklı diyebilirim. Geldik herkesin nefesini tuttuğu yere. Gerçekten bir adım atacak mı Mehtap abla? Bu işin sonu nereye varacak dediğin noktaya. Mehtap abla artık sen sadede gel böyle. Bu işin sonu nereye varacak diyorsan bakalım bu hasret bitecek mi? Kartlar nasıl bir rehberlik yapacak? Final durumunda kartlar neler diyor? Özgürlük, yavaşlama, aşk kartı geldi. Bekler miydin? Sürprizlerle dolu bir durum yani. Bakalım tarot kartları nasıl rehberlik yapacak bu alanda? Şöyle birazcık hadi karıştırayım. Enerjiler karışsın. Bazen diyorlar yani Mehtap abla bazen psikolojimiz çok bozuk oluyor. Senin videonu izliyoruz bize iyi geliyor. Yorumlarda o kadar güzel şeyler okuyorum ki. Bana da iyi geliyor. Ben de insanım yani en nihayetinde. Söylüyorum yani bütün gün danışanlar da söylüyorum. Tarot izleyip böyle nasıl diyeyim kendinizi uyuşturmayın. Çıkın dışarıya, parklarda dolaşın, güzel müzikler dinleyin, sürekli üzgün müzikler dinlemeyin. Kendinize zaman ayırın. Biliyorum hayat dışarıda da çok zor ama kendinize özel zamanlar, alanlar oluşturmak zorundasınız. Böyle böyle birbirimizi kalkındıracağız hayatım. Yapacak bir durum yok yani yapacak bir şey yok. Ya bir kursa katılırsın ya bir işte halk eğitimi olur, yüzme kursu olur, bilmediğin bir şeyi aktifleştirme kursu olur. Ben mesela şeyi çok seviyorum. Herkese de onu tavsiye ediyorum. Sayılarla boyama olur. İşte taşlarla süsleme bir şeysi olur. El becerilerinin çalıştığı noktada kafa düşünmez. Hani böyle seni rahatsız eden düşünceler onlar hop diye akar gider. İnan sana da gelecektir. Çok pahalı şeyler olmadığını düşünüyorum.
Alın kendinizi, ruhunuzu şifalandırın. Güzel şeylerle böyle oyalayın kendinizi. Başka bir şey değil yani olay. Geldik. Bakalım neler var? Ya sizin bu işbirliği durumunuz iş durumuyla mı bağlantılı? Aynı iş yerinde misiniz siz bununla? Çok isterdim şu an bu açılımın özel danışmanlıkta olmasını. Mehtap abla, evet, aynı iş yerindeyiz diyeceksin. Çok büyük ihtimal. Kolektif enerjisinden bahsediyoruz. Tabii ki olmayabilirsin. Ama ve lakin şu an genel hissiyattan bahsediyorum. Joker kartı, aşk, merhabalar sana da hayatım. Peki, tılsım şövalyesi. Kupa ası. Adım atacak mı, ne olacak, ne bitecek dediğinde senin zaten eteğinin dibinden uzaklaşabilen bir durumda değil. Evet, gurur vesaire durumu çok yüksek olabilir bu kişinin. Şöyle söyleyeyim, bir teklifle gelme potansiyeli de çok yüksek. Özgürlük durumu. Kendisine özgürlük adına öyle bir pazarlamış olabilir ki neyin enerjisi bu diye baktığında o böyle gittiği, kırdığı kalbin hesabını verecek mi? Öyle bir verecek ki kendi hayatında olması gerekenden çok daha yavaş bir enerji var. Kendi hayatında rahat değil, huzurlu değil. Çünkü sizin aranızda hesaplaşılması gereken bir durum var. Sadede geldiğim noktada şöyle söyleyeyim, bu hikaye yarım kalmayacak gibi bir durum var bu kartlarda. Aranızda böyle bir kadersel bir bağ var. O bedensel, ruhsal çekimde öyle bir noktaya gelmiş ki o artık senin yokluğunda rahat rahat nefes alabilecek potansiyelde değil. Çünkü, toksik bir birliktelik olabilir. Bana kızabilirsiniz. Bunu çok, yapamıyorum, nasıl diyeyim, anlayış gösteremiyorum fakat insanın kalbiyle sınavı en zor sınavlardan bir tanesidir. Tabii ki de çeşitliliği var ama bu da bir ağır sınavdır. Neden? Kopamıyorsun, ayrılamıyorsun, ne bir arada olabiliyorsun, ne uzaklaşabiliyorsun. Yani, özel danışmanlıklarda mesela anlıyorum, yani, diyor, "Artık," diyor, "telefon numarasını değiştirdim ama," diyor, "onun numarasını ezbere biliyorum," diyor. "Arayabilirim, ya ararsam? Onun nasıl diyeyim, hayatımda tekrar istemiyorum. Bana hiçbir faydası yok Mehtap abla ama zihnimden atamıyorum," diyor. Hani, böyle sınavlar da olabiliyor. Ruhsal, bedensel çöküntüler yaşıyor olabilirsiniz ama, bu bambaşka bir durum. Çünkü senin nasıl diyeyim, onun hayatına kötü bir etkin olmamış, aksine o senin hayatına negatif enerjilerde bulunmuş. Bu da şu an artık senin yokluğunda rahat nefes alamadığını fark etmiş. Yani senden vazgeçmesi, seni unutması artık imkansız bir hal almış. Çünkü ben kupa altılısını, nostalji kartını ne zaman görsem özlem olduğunu ve arada bir çekim olduğunu ve duygusal hareketten, paylaşımdan, ikinci bir şansın ilerlemesinden, müjdeli haber verebilirim diyebilirim. Ama burada bir uyarım var. Aslında çok da kritik bir mesaj var. Şöyle diyebilirim, yani bir uyanış var. Durağanlık bitebilir, evet, sessizlik duvarları yıkılabilir ama böyle bir hızını almak durumu var. Yani aylar sonra değil, işte çok yakın bir vadede olabilir. Adeta bir şimşek hızıyla da hayatına düşecek olabilir çünkü kupa altılısının hemen akabinde değnek altılısı geldiğinde şöyle bir durur düşünürüz biz işte. Yani bu bir zafer alacak demektir. Yani senin gönlünü alacak demek diyebilirim. Belki kapında beliren böyle bir gölge gibi olabilir. Böyle ben pişmanım artık yeniden başlayalım mı diyen bir titrek ses olarak bir mesajda, ses mesajında bir mesaj olabilir, bir arama olabilir. Yani o artık eski adam, eski kadın değilim diyerek gelecek bir enerjiden bahseder buraya. Yani bembeyaz bir sayfa açmak isteyebilir fakat kartlar beni burada aslında birazcık da durduruyor. Diyor ki yani defter aynı olabilir. Sayfalar beyaz olduktan sonra ne önemi var diye. Yani defter aynı. Sayfa bembeyaz olsa ne olur, olmasa ne olur? İşte burası çok önemli. Burada aslında biz hani tarot kartlarıyla zaman geçirmek için yorum yapıyoruz burada. Alacak olan karar, senin hayatının kararı, bunlar önemli şeyler. Tabii ki de şimdi burada bir joker kartı olduğu için söylüyorum. Ne kadar
Biz burada rehberlik yapalım, edelim. Belki gözünü karartıp ikinci bir şans vereceksin. Fırsat yakalamışsındır, bunun üzerine gidiyor olabilirsin ya da yeni bir aşka ilerlemek istiyorum diyebilirsin hayatım. Bunlar tamamen senin hayatında, senin sorumlulukların dahilinde olacak bir şey. Risk alabileceğin noktada inatçı ol derim. Gerisini akışına bırak derim. Çünkü bu kişi ya bana sorarsan tamam bir aşk durumu var ama ve lakin bu ilişkinin çok böyle sana hizmet eden bir tarafı var mı yok mu orayı birazcık oturup düşünmek lazım. Karşı taraf nostalji kartı merkezde olduğu için Eee, senin gönlünün kapısını böyle çalmak için tekrar bir kapıyı aralayabilir, tekrardan bir böyle bir merhaba diyebilir. Ben artık önümü görmek istiyorum. Bu sefer canın yansın istemiyorum diyebilir. Bu böyle evliliğe gider mi yoksa bir arada olmak mı ya da netleşmeye doğru gider mi? Onlar işte dediğim gibi senin hayatının özel danışmanlıklarda alacağın enerjilerde daha net bir şekilde çıkar. WhatsApp iletişim numaramı aşağıya yorumlara sabitliyorum. Oradan ulaşabilirsin. Gün içerisinde randevu vermeye çabalıyorum elimden geldiğince. Tabii ki de ekonomik olarak gidiyoruz herkesin o durgunluğuna göre. 500'den başlıyor, 650'ye kadar devam ediyor paketler. Ve şöyle genel olarak baktığım noktada vade isteyenler için söylüyorum 6 rakamın enerjisi çok fazla geliyor bana nedense. Ve bundan dolayı da 6'sı olabilir, 16 olabilir, işte zaten geçtik 10'dayız yani 26'sı olabilir. Yani baktığım için en geç böyle altılı enerjilerin içerisinde eylem kapısı açık diyebilirim. O gelsin ben onu affederim diyorsun böyle. Kalbim pır pır ediyor olabilir biliyorum. Ama gel bu süreci büyük bir karşılaşmayı senin için en doğru şekilde planlayalım hayatım. Yorumlara kadersel mucizemi sevgiyle kabul ediyorum yazarak bu muazzam enerjiyi mühürleyebilirsin. Beğenini ve takibini eksik etme ki bu güzel frekans seni bulsun hayatım. Birbirimizi destekleyelim. Ama dediğim gibi bu derin uyanışı sadece sana özel detaylandırmamı istersen Instagram veya WhatsApp'tan bana ulaşıp randevu oluşturabilirsin. Senin hikayeni senin doğrularınla beraber inşa edebiliriz. Şifa olsun, ışık olsun. Aşk senin istediğin gibi olsun. Ya bu da kendini attı ya. Ben de ne yapayım yani? İlk adımı senden bekliyorum diyor. Aman ya, bir de şöyle omuz omuza mücadele ettiğiniz, güzel aşk yaşadığınız bir birlikteliğiniz olsun ne diyelim. Hanımlar, beyler, 3 tane kart seçeceğim. Aklındaki kişiden sana mesaj gelsin istiyorsan 1'den 3'e kadar kartları ayırıyorum. Hangisini istersen onu seçebilirsin. Yorumlara bunu da yazabilirsin. Bakalım hangi numarayı seçmişsin? 1 numarayı seçenler mesajınız geldi. Gururum aşkıma engel oluyor diyor. Ay, çok klasik. 2 numarayı seçenler geldi mesajın. Bakış açım değişti. Acaba senin mi, karşı tarafın mı? Birazcık da bunu merak ediyorum. 3 numarayı seçenler, aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki devamı yok. Şu an arayamıyorum. Önümüzdeki hafta arayacağım. Dur bir düze çıkayım. Yani şu an başımda bir iş var. Bakalım ne hikaye yazacak önümüzdeki açılımlarda göreceğiz bakalım. Hanımlar, beyler, açılım bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.